Pandemi retrospektifleri, Çin'in COVID-19'un yayılmasındaki rolü ve öğrenilen dersler. COVID-19 Wuhan, Çin'de başladı. 1. COVID-19'un gerçek kökeni hala tartışılırken, 20. yüzyılda Ebola, MERS ve SARS gibi birçok hastalığın yarasalardan kaynaklandığına inanılıyor. 1. Bu hastalıklar gibi, koronavirüs de hayvanlardan köken alma, hayvanların içinde çoğalma eğilimindedir. Ancak aynı zamanda bir konakçı olmadan da çoğalabilir. 1. Koronavirüs, diğer türlerden tamamen kurtulduktan sonra bile bize bulaşabilecek daha yeni, daha gizli türlere dönüşüyor. İnsanlık, koronavirüsün diğer türlerinin üstesinden gelse de, birden fazla kez yeniden enfekte olabilir. 1. İnsanları ve vahşi hayvanları yakın çevrede tutmak. Çin dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında yer alıyor. COVID-19'un ilk salgınının, hayvanların tüketim için satıldığı bir pazardan kaynaklandığına inanılmaktadır. 1. Bu sulak pazarlar, tamamı birbirine yakın küçük alanlarda muhafaza edilen yabani hayvanların ticareti için kullanılan tesislerdir. 1. Bu pazarlardaki hijyen ve virüs taşıyan hayvanların ayrıştırılması, modern dünyada virüslerin yayılmasını azaltabilir. Hiç kimse COVID-19'a karşı güvende değil. 1918 İspanyol gribi, hem sağlıklıları bile boğduğu hem de kolayca yayılıp öldürdüğü için çok ölümcüldü. 1. COVID-19'a benzer şekilde, hiç kimse COVID-19'a karşı güvende değildi. COVID-19 ve diğer koronavirüsler hem sağlıklı hem de sağlıksız insanlara bulaşıyor. Etkileri hafifletmek ve yayılmasını hafifletmek için harekete geçme konusunda hepimiz dirençli, bilgili ve proaktif kalmalıyız. Pandemilere karşı küresel etkinliği artırın. Başta dünya çapındaki hükümetlerimiz ve kuruluşlarımız olmak üzere, COVID-19 gibi pandemilere karşı küresel etkinliği artırmak için, Çin tarihinden, Amerika Birleşik Devletleri tarihinden ve dünya tarihinden alınan dersler dikkate alınmalıdır. Yaşam koşullarını ve hijyeni iyileştirin. Küresel yaşam koşullarını ve hijyeni iyileştirirsek bulaşıcı hastalıkların yayılması önlenecektir. Diğer yazılarımda da anlattığım gibi bu hastalıklara yönelik viral yükün daha az olmasıyla, vücudumuzun hastalıklarla daha iyi savaşma kapasitesine sahip olmasına izin veriyoruz. Bu nedenle standartlarımızı geliştirmeli, hijyenimizi geliştirmeliyiz. Bunu yaparak hem hastalıkların yayılmasını önleyebiliriz, hem de vücudumuzdaki sistematik ölümcül sonuçları önleyebiliriz. İnsanlık küresel olarak temiz suya, yeterli sanitasyon tesislerine, sanitize edici temizlik ürünlerine ve ayrıca hijyen ürün ve tesislerine erişimi iyileştirmeye çalışmalıdır. Küresel olarak insanlık, bilgisiz gelişmekte olan ülkeleri de kapsayacak şekilde, herkesin daha iyi eylemler gerçekleştirmesini teşvik etmek için bilgiyi paylaşmalı ve daha fazla araştırma yapmalıdır. Bu bilgiyi paylaşarak insanlık, hijyen uygulamalarını iyileştirebilir ve dünya çapında yerel kodlar ve standartlar dahilinde daha iyi yaşam koşulları sağlayabilir.
Eğitim kampanyaları ve toplumsal yardım programları, burada en etkili küresel değişimlerin sağlanmasının önemli bir parçası olmalıdır. Yaşam tarzlarımızda hükümetlerimiz tarafından desteklenen ve uygulanan sistematik değişikliklere ihtiyacımız var. Hükümetlerimiz bizi korumalıdır. Sağlığımızı ve güvenliğimizi koruyun. Yoksa neden vergi ödüyoruz? Virüsler asemptomatik olarak yayılıyor. Virüsler asemptomatik olarak yayılır. Bu nedenle herhangi bir semptom yaşayıp yaşamadığınıza bakılmaksızın karantinaya almanız, maske takmanız ve başkalarıyla sosyal olarak mesafe koymanız önemlidir. Havaalanlarında ve kentsel alanlardaki nüfus yoğunluğunu kontrol edin. Havalimanları, dünyanın dört bir yanından çok sayıda insanın bir araya geldiği, ardından hastalıkların kontrol edilemeyen bir hızla yayıldığı devasa merkezlerdir. Hastalıkların yayılmasını en etkili şekilde kontrol etmek için hükümetler ve kuruluşlar havalimanlarımızdaki tedbirleri daha etkin bir şekilde düzenlemeli ve uygulamalıdır. Ama aynı zamanda kentsel alanlarımızda da. Havalimanları ve kentsel alanlardaki nüfus yoğunluğunu kontrol altına almak için insanlığın uçuşlara izin verilen yolcu sayısını sınırlaması gerekiyor. Covid-19 zamanında American Airlines uçuşlarındaki deneyimim karşısında şaşkına dönmüştüm çünkü tüm bu insanlar Covid-19'dan ölürken, şirket uçuştaki her koltuğu sattı ve doldurdu. Bu son derece etik dışı çünkü bir şirket olarak hizmet verdikleri müşterilerin hayatlarından çok ekonomik kazançlarını önemsiyorlar. Şekil, Unsplash. Bunun yerine şirketler yalnızca diğer koltukları doldurmalıdır. Bu eylem, endişe duyulan zamanlarda hükümetler tarafından yürürlüğe konulan düzenlemelerle uygulanmalıdır. CDC ve WHO, ülkeleri ve bölgeleri yüksek risk altında olarak etiketlediğinde, bu düzenlemelerin otomatik olarak uygulanması gerekmektedir. Küresel çaptaki tüm havayolları, daha güvenli seyahat sağlamak ve endişe verici zamanlarda hastalıkların yayılmasını azaltmak için buna benzer bir tür düzenleme uygulamalıdır. Şekil, Pinterest. Toplu taşıma araçlarında oturma düzenindeki aralıklar yasa ve yönetmeliklerle zorunlu kılınmalıdır. Benzer şekilde ticari binalar için maksimum yaşanabilirlik gerekliliklerinin belirli bir oranda azaltılmasını gerektiren kanun ve yönetmeliklerin olması gerekir. Örneğin bu, yasa gereği, bu yüksek risk durumundayken yerel Walmart'a yalnızca belirli sayıda insanın girebileceği anlamına gelir. Bazı ülkeler için uçaklarda, toplu taşımada ve ticari binalarda kapasite sınırlamaları ve kısıtlamaları mevcutken, bu dünya çapında uygulanmalıdır. Halka açık yerlerde sosyal mesafe gereklilikleri geliştirilmeli ve dikkatle izlenmelidir. Çünkü önleme en iyi çözümdür. Sosyal mesafe, sonuçların iyileştirilmesinde en etkili olanıdır. İstihdam, çalışma programlarını kademeli hale getirmeli ve çalışma masalarının paylaşılmamasını sağlamalıdır.
Uzaktan çalışma seçenekleri belirli meslekler için kanunen zorunlu kılınmalıdır. Genel olarak, riskin arttığı dönemlerde küresel olarak ulaşım sistemlerimizdeki ve kentsel alanlardaki nüfus yoğunluğunu hepimiz azaltmalıyız. Şekil, sağlıklı yer. Tüm gerçekler bilinmese bile eylemleri proaktif bir şekilde uygulayın. Liderlerimizin bilinçli kararlar alması önemlidir. Ancak eylemsizliğin milyonlarca kişinin yaşamını ve ölümünü etkilediği durumlarda liderlerimizin harekete geçmeyi ihmal etmemeleri gerekiyor. Tüm gerçekler bilinmese bile eylemleri proaktif olarak uygulamak önemlidir. Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için eylem önemlidir. İnsanlık hayat kurtarabilecek basit eylemleri biliyor. İnsanlık, sağlık ve güvenliğe yönelik bilinen riskleri dengelemek için, bu bilinen eylemleri proaktif bir şekilde uygulama konusunda hızlı olmalıdır. Proaktif eylemler, müdahale eylemlerinin uygulanmasını ve aynı zamanda önleme eylemlerinin yayılmasının arttırılmasını içerir. Eylemler şunları içermelidir: kişisel koruyucu ekipman ve tıbbi bakım malzemelerinin dağıtımı. Tıbbi bakım tesislerinin ve kaynaklarının ülke çapında ölçeklendirilmesi ve büyütülmesi. Veri raporlamayı artırın, veri izlemeyi artırın, eğilimlerin daha fazla izlenmesini ve eylemlerin daha fazla uygulanmasını sağlayın. Şeffaf iletişimler kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Temas takibi, karantina ve seyahat kısıtlamalarının erken uygulanması. Şekil, sağlıklı yer. Sağlık çalışanlarının görevlendirilmesi, harekete geçmesi ve bakım sağlaması için zaman kazanın. Sağlık çalışanlarının harekete geçmesi ve bakım sağlaması için zaman kazanmak, bir hastalık salgınının erken aşamalarında kritik öneme sahiptir. Sağlık tesislerimizin bakım sunma kapasitesinin arttırılması hayati önem taşımaktadır. Personel, hastane yatakları, solunum cihazları, aşılar, ilaçlar ve kişisel koruyucu ekipmanların sağlık tesislerimize dağıtılması gibi bakım sağlamak için mevcut kaynakların arttırılması hayati önem taşımaktadır. Sağlık çalışanlarının işe alınması ve eğitilmesine yönelik eylemler erkenden hayata geçirilmelidir. Dersler çevrimiçi olarak sunulmalıdır. Gönüllülerin sertifika alabilmeleri ve niteliklerini geliştirebilmeleri için bonuslar sağlanmalıdır. Eğitim ve işe alım zaman alır. Tesislerin inşası zaman alır. Sağlık sektörünü erkenden büyütün, sektörü sürdürün ve gönüllüleri hayata geçirin. Covid-19 ile sağlık sektörümüz ve personelimiz zayıfladı. Ülke çapında tesislerin ve personelin bakımı yapılmalı ve riskin arttığı zamanlarda çağrı üzerine hazır bulundurulmalıdır. Ülke içinde başlayan sağlık ve güvenlik risklerinin ilk tanınmasıyla, potansiyel bir halk sağlığı krizinde sağlık sektörünü erkenden büyütmek, sektörü sürdürmek ve ulusun ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için gönüllüleri görevlendirmek için harekete geçilmelidir. Hükümetler,
Aşı ve tedavilerin araştırılması ve geliştirilmesi için finansmanı artırmalı, malzeme ve kaynak dağıtımını genişletmeli, herkesin sağlık hizmetlerine erişimini genişletmeli, gönüllü çabaları artırmalı ve toplum hizmetlerini geliştirmelidir. Sonuçları yönetin ve vücutlara savaşmaları için daha fazla zaman tanımak için yaşam süresini uzatın. Herhangi bir hastalık durumunda, vücudunuzun savaşması için daha fazla zaman sağlamak ve vücudunuzun virüs tarafından ne kadar bunaldığını azaltmak için viral yükü veya vücut içindeki mikrop miktarını en aza indirmelisiniz. Bunu örnek bir hijyen sağlayarak yapabilirsiniz. Eve vardığınızda ve uyandığınızda veya uyuduğunuzda günde en az 2 kez duş alın, gözlerinizi göz damlalarıyla yıkayın, ellerinizi sık sık yıkayın, burun içindekileri temizleyin, maske ve eldiven takın, alkolle sterilize edin. Bazlı ürünler, egzersiz, dengeli beslenme ve riskli davranışlardan kaçınmayı içeren sağlıklı bir yaşam tarzı yaşadığınızdan emin olun. En iyi korunma aynı zamanda erken teşhis anlamına da gelebilir. Bu nedenle potansiyel semptomların farkında olun ve hem erken hem de sık aralıklarla test yaptırın, ideal olarak evinizin rahatlığında. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Yoğun bir şekilde mücadele etmeliyiz. Yaşadığımız her gün istatistiksel olarak hayatta kalma şansınızın artmasına neden olur. Sonuçları yönetmek ve daha iyi sonuçlar elde etme kapasitenizi geliştirmek için elinizden geleni yaptığınızdan ve tıp uzmanlarına danıştığınızdan emin olun. Darülaceze bakımı veya kullanabileceğiniz diğer programlar hakkında profesyonel bir tıbbi sağlayıcıya danıştığınızdan emin olun. Modern tıbbı geliştirin. Toplum, modern tıbbı aşağıdaki yollarla geliştirmeye çalışmalıdır. Gelişmiş testler, gelişmiş tedaviler, gelişmiş ilaçlar, aşılar ve güçlendiriciler, ileri teknoloji, gelişmiş tesisler, artan tıbbi araştırmalar, geliştirilmiş tıbbi eğitim programları, işbirliğini ve ortaklıkları teşvik edin. Ölümler, malzeme ve bilimsel araştırmalar konusunda hükümet ve kuruluşun şeffaflığı. Şeffaflık ve hesap verebilirlik, bir ulustaki etkili sağlık hizmetlerinin kritik bileşenleridir. SARS-CoV-2003 zatürre salgını ve yüksek ateşe bağlı semptomlar için, Çin hükümeti etkisiz bir şekilde harekete geçti, bilgileri sakladı VB1. Bu durum hem ülke çapında hem de uluslararası düzeyde ölümlerin artmasına neden olmuştur. 1. Çin'de seyahat kısıtlamaları yeterince hızlı uygulanmadı. 1. Karantina, seyahat yasakları ve tedaviler yeterince hızlı uygulanmadı. 1. Sonuçları iyileştirmek için şeffaflık ve bilgi paylaşımı gereklidir. Hepimiz ancak gerçekten bilgi sahibi olduğumuzda bilinçli kararlar verebiliriz. Gerçek ölümlerin miktarının farkında olduğumuzda, bu ölümleri azaltmak için yeterli önlemleri alma eğiliminde oluruz. Toplum, sağlık sorunlarının yaşandığı dönemlerde, veriler ve araştırmalar için her zaman bir gecikme veya gecikme olacaktır.
Bu nedenle toplumun harekete geçmesi çok önemli. Veri paylaşımı zaman aldığı için veriler düşündüğümüzden daha kötü olabilir. Bugün aldığımız veriler her zaman eski verilere dayalı olacaktır. Soru şu, bu veriler kaç yaşında? Toplum bilgilendirildiğinde, toplum en iyi sonuçları elde etmek için malzemeleri ve araştırmaları daha etkili bir şekilde derleyebilir. Bilgilendirilerek, tıbbi hataları veya durumlara yardımcı olmak için yapılan asılsız eylemleri azaltabiliriz. Bu nedenle her zaman bilgileri incelemeli ve yaptığımız tüm seçimlerin artılarını ve eksilerini değerlendirmeliyiz. Veri izleme, paylaşma ve izleme. Verilerin toplanması ve analiz edilmesi, halk sağlığı sorunlarının anlaşılması ve bunlarla mücadele edilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Bu nedenle kurumların hastalıkların yayılmasını takip etmesi, salgınları erken tespit etmesi ve eylemlerin etkinliğini değerlendirmesi önemlidir. Bireysel mahremiyet önemli olmakla birlikte, başkalarının hayatlarından öğrenmemiz de önemlidir. Ancak bu bilgiyi yalnızca Jane Doe'ya özgü olarak tanımlayın. Herkesin daha iyi önleme ve müdahale tedbirleri alabilmesi için enfekte olanların gerçek sayıları topluma doğru bir şekilde bildirilmelidir. Seyahat yasaklarını ve kısıtlamalarını erkenden uygulayın. Kısıtlamalar ve seyahat yasakları, enfekte olanlarla teması azaltarak seyahat sektörümüzde hastalıkların yayılmasını yavaşlatır. Bu nedenle bunları erkenden uygulamalı ve yüksek riskli zamanlarda sürekli olarak uygulatmalıyız. Evde bakım ve testleri uygulayın. Testler, aldığımız yanıt önlemlerini iyileştirmemize olanak tanır ve testleri evden uyguladığımızda, tesislerimizde tıbbi hizmet sağlayıcılarımızı bunaltmaktan kaçınırken, aynı zamanda hastalığın bize başkalarından yayılmasına maruz kalma riskini de azaltıyoruz. Evde testlerin doğruluğu ve evde bakımın etkinliği herhangi bir salgın için önemli olmalıdır. En hassas olanlara aşı ve destekleyici aşıların uygulanmasını sağlayın. Aşılar, hastalıkların yayılmasını önlemede ve enfekte olanlar için sonuçları iyileştirmede oldukça etkilidir. Güçlendiriciler vücudunuzun bağışıklık sisteminizi ve hastalıkla savaşmanıza yardımcı olan antikorları korumasına yardımcı olur. Hepimizin COVID-19'un yayılmasını azaltmak için aşı yaptırmamız önemlidir. Ancak aynı zamanda bugün küresel olarak hala meydana gelen ölümleri azaltmak için de aşı olmamız önemlidir. Yukarıda açıklanan eylemler, Amerika Birleşik Devletleri'nin COVID-19 için gerçekleştirdiği eylemlere dayanmaktadır ve tümü aşağıdaki makalelerde açıklanmıştır. Pandemi retrospektifleri, COVID-19 geçmiş veri analiziyle bugünün DSO verileri karşılaştırması. Birkaç yıl önce COVID-19'un yükselişiyle birlikte Survivor Corps'un Facebook grubuna katıldım ve tüm bunları ilk elden gerçekleştirdim. Orta.com Pandemi retrospektifleri, araştırma ve veri analizi yoluyla COVID-19 ile mücadele edin. Hayatta herkes sağlıklı ve uzun bir yaşamın hayalini kurar.
İnsanoğlu toplum boyunca hastalıklarla mücadele etmiştir. Eğer sen, pandemi retrospektifleri, COVID-19'un dünya çapındaki etkileri hala bugün. Konu COVID-19 olduğunda, ölüm istatistiklerinin en yüksek olduğu ve en çok etkilenen ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olmasına şaşırabilirsiniz. Sosyal mesafe ile ilgili eğlenceli bir video için çıkış yapmak. Evelyn Paria, Covid sosyal mesafe. Bu videoda bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Abone olmayı ve hayatınızı daha üst seviyeye taşıyacak daha fazla video izlemek için burada gösterilen videolara tıklamayı unutmayın.